Kehf ayet 103 ile 105. Amelleri boşa gitmiş olanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında kendilerine iyi iş yapıyor sanan kimselerdir. Sen kendini iyi iş yapıyor zannediyorsun. Ama Allah düşmanlarına yardım ediyorsun. Sen halka iyilik yapıyorum zannediyorsun. Bir tane eşcinsel getiriyorsun. Sen Allah düşmanlarını besliyorsun. Sen Allah düşmanlarıyla yatıp kalkıyorsun. Başka değil. Allah bizi affetsin. Mekke ulularının peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de Allah tarafından kabul edilir ümidiyledir. Enfal ayet 36. Şüphesiz ki inkar edenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Daha da harcayacaklar. Malları harcıyorlar, harcayacaklar da. Mekke müşrikleri de aynı şeyi yapıyordu. Mekke müşrikleri savaşta galip gelelim diye kurban kesiyorlardı. Mekke müşrikleri Müslümanlarla olan savaşta galip gelmek için kurban kesiyorlardı. Adıyorlardı, kurban adıyorlardı. Ve normalde öyle ki putlarına kurban kesiyorlardı. Putlarının önünde kurban kesiyorlardı. Hazreti Muhammed Mustafa ile olan savaşta galip gelmek için kurban kesiyorlardı. Sen de kurban kesiyorsun. Müslümansın ya. Kurbanı ne için kestin? Kurbanı kime kestin? Mekke müşrikleri Müslümanlarla olan savaşta galip gelmeleri için putlarına kurban kesiyorlardı, etlerini de dağıtıyorlardı. Peki, sen Müslümansın, kurbanı kestin, eti nerede? Etini kime dağıttın? Etini kime verdin? Haçta kurban kestin, kesilen kurbanların etleri nereye gitti? İslam Bankası nereye gönderdi etleri? Afrika'daki açlara mı gönderdi? Gazze'deki mücahitlere mi gönderdi? Gazze'deki Müslümanlara mı gönderdi? Nereye gönderdi İslam Bankası etlere? Yoksa bir şaiye çıktı son dönem. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Yoksa etler Rusya'ya mı gitti? Doğru mu yanlış mı bilmiyorum dedim. Ama bir haber düştü internette. Haç'ta kesilen kurban etlerinin Rus devletine gönderildiğine dair. Ukrayna'yla savaşıyor ya, savaş halinde. Doğru yanlış bilmiyorum. Hani siz bir haber geldiğinde haberi araştırınız diyor. Araştırdım. Bu konuda ben doğruluğuna da yanlışlığına da hükmedemiyorum. Ama nereye gitti? Senin kestiğin kurbanın eti kimin kursağına gitti? Yoksa birileri toplayıp bir sucukçuya mı sattı? Birileri toplayıp yemek ihaleleri alan bir şirkete mi sattı? Birileri toplayıp sıra restoranları olan bir şirkete mi sattı? Birileri toplayıp uçakta viski mi patlattı, şampanya mı patlattı? Kurban paralarıyla, deri paralarıyla. Ne yaptı? Birileri sattı, Boğaz'da kendine villa mı yaptırdı? Birileri sattı, tatil parası mı yaptı kendine? Senin kurbanın nereye gitti? Senin tasaddukun nereye gitti? Senin yardımın nereye gitti? Kime gitti? Kimlere gitti? Yoksa Mekke müşrikleri gibi Müslümanlarla mücadele eden bir kuruma mı gitti? Müslümanlarla mücadele eden bir topluluğa mı gitti?
Dinle alakası olmayan bir derneğe mi gitti? Bir sürü dernek var. Deri topluyor, et topluyor. Evet. Nereye gitti? Kime gitti? O kimse şöyle diyor. Benim niyetim temiz. Git kardeşim, omoyla mı yıkadın ya? Sen nereye gittiğini bileceksin. Sen nereye gittiğini bileceksin. Dinsiz bir derneğe, dinsiz bir vakıf ama kime gitti senin kurbanın? Nereye gitti? Müşrikler Müslümanları alt etmek için adak yapmışlar, kesmişler. Hatta yani İslam tarih kitaplarında o kurbanı kesen müşriklerin isimleri bile var. Araştırın, bakın. Taberi'ye bakın. Evet. Taberi hem ilk İslam tarihçisi diyebiliriz Taberi'ye. İnceleyin. İsim isim var. İsim isim. Müşriklerin isim isim. Kimler kurban kesmiş? O zaman öyle kendi kendine de böyle süsleme. Ameller niyetlere göredir. Öyle değil canım kardeşim. Sen bir ibadet ediyorsan yani ameller niyetlere göre. Ben namaz kılacağım ama abdestsiz kılacağım. Niyet önemli. Yok öyle bir şey. Sen abdest alacaksın öylesi namaz kılacaksın. Ameller niyete göreymiş. Ameller niyete göre. Oturduğu yerden salat ettim ben diyecek. Yok öyle bir şey. Öyle bir ibadet yok. Var ya yeni moda şimdi. Namaz yok, salat var. Salat övmek. Oturduğun yerde Allah'ı öv. Yıllar önce birisi vardı. Yapıyorsun, o da zikir diyor. Dedim yok abi bu zikir değil. Bunu anlatmak için akla karayı seçiyorsun. İstanbul'da bilmem hangi otelde gitmiş kırmızı noktalı hatuna bakmış. Hep beraber yapmışlar. Mustafa'cığım diyor. Sizin diyor zikir esmaları da diyor ona benzemiyor mu diyor. Değil benzemiyor abi dedim. Onunla bunun arasında fark var. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Allah diyoruz, hu diyoruz, hay diyoruz, hak diyoruz. Sen diyorum oraya gittin otelde ne yaptın? Yaptım diyor. Ama diyorum bu zikir değil. Ama diyor niyet Tanrı'yı anmak değil mi diyor. Değil diyorum ya. Sen kırmızı noktaya bakıyorsun dedim. Dedim o hatunu vinçle mi getiriyorlar dedim. Yapma Mustafa'cığım böyle söyleme diyor. Onu erdemli bir kimse olarak görüyor. Onun ayağı kesildi öldü mü yoksa o kırmızı noktalı bilmiyorum da. Vardı ya alnında kocaman bir kırmızı nokta vardı. Gençler bilmez onu. Benim yeni dervişliğimdeydi onlar böyle. Lüks otellerde, 5 yıldızlı otellerde çakra atlıyorlardı. Tabii 10.000 dolar verirsen hızlı çakra atıyorsun. Otel masrafları hariç. 10.000 dolar veriyorum, senin bütün çakraların açılıyor. Ne oldu dedim, senin çakraların açıldı, ne yaptın? Birine sordum, bir bayana. Ne oldu dedim, senin çakraların açıldı mı hepsi de şimdi dedim ben. Böyle baktı. Ne açıldı dedim. Söyle. Açılan şeyi söyle bana. Ses yok, 10.000 dolarını üttüler senin dedim. Yani 2.000 dolar olursa seni böyle çömezler çakra açtırtacak. 2.000 dolarlıksın. Sen ayrı salonda. 4.000 dolar olanlar ayrı salonda. İşte 7-8 bin dolar verenler ayrı salonda. 10.000 dolar verenler kırmızı noktalının salonunda. Gözümle görmesem inanmayacağım. Bir tane hatunun kırmızı noktalı bir tane resmi Allah sizi inandırsın. Odanın içerisinde, salonun içerisinde kocaman böyle kırmızı noktalı kadının resmi, yemin ediyorum o kırmızı noktalı hatuna sırtını dönüp salondan çıkmıyorlar. Kırmızı noktalı resme yemin ediyorum sırtlarını dönüp çıkmıyorlar. İçeri giren kırmızı noktaya bakıp selam veriyor. Dışarı çıkan kırmızı noktaya bakıyor, selam veriyor. Dışarı çıkarken de kırmızı noktaya bakaraktan geri çıkıyor. Asla hiç kimse kırmızı noktaya o hatuna sırtını dönmüyor. Böyle bir şey. Ya normalde şimdi onu desen ki
Üstada sırtını dönmeyeceksin. Edepsizlik edilir. Siz Allah'la kulun arasına giriyorsun. Yani desen ki edepli, buraya girerken böyle bir hani boynunu bükerekten gir. Mesela eski dergahların hepsinde kapıları böyle şeydir, yüksek değildir. Herkes boynunu bükecek girecek. Edep misali. Şimdi o kimse böyle yapmıyor. Normalde biz yapamayız bunu zaten. Ya biz böyle bir şey yapmış olsak var ya oho ayağa kaldırırlar Türkiye'yi. Ama o kırmızı nokta hatunun normalde resmine sırtını dönemezsin. Ama böyleler. Şimdi o kimse de diyor ki yani işte ameller niyete göre. Yok canım kardeşim öyle bir şey yok. Sen normalde Allah'ı zikredeceksin. Öyle demekle Allah'ı zikir olmuyor. Allah bizi affetsin. Veya salat edecek o kimse. Oturacak ben salat halindeyim. Birisi de öyle dedi. Biz daim salat halindeyiz dedi. Yani namaz filan hak getirir. O daim salatı bulmuş. Yani onda namaz sakıt olmuş. Tabii onlar da var. Allah muhafaza eylesin. O yüzden müşrik de sadaka verir. Münafık da sadaka verir. Kafir de sadaka verir. Ama onlarınki geçerli değil. Onların amelleri geçerli değil.